Yeni bir videodan hepinize selamlar dostlar. Bu videoda sizlerle akvaryumlardaki son durumlar neler, ne gibi sürprizlerim var, ne gibi gelişimler, ne gibi değişimler oldu, bunların hepsini sizlerle birlikte inceleyeceğiz dostlar. Gerçekten güzel sürprizlerim var. Çok harika şeyler yaşadım bu geçtiğimiz haftalarda. Oh, çok da heyecanlı anlatıyorum ha valla. Ne güzel değil mi? Dilerseniz akvaryum gezimize üçlü setimizin en üst katında bulunan Karin Akvaryumundan başlayalım dostlar. Bu akvaryumda da güzel gelişmeler var. Normalde bu tarz kanallarda ya da içerik üreticilerinin paylaştığı bir durum var. Adet yerini bulsun diye katıl abonelerimi sizlerle tanıştırmak istiyorum arkadaşlar. Oğuzhan Ahmet Durak, Anı Uğur Ersöz, Aybige Akça, Karideslerin Efendisi, Muhammed Miraç Yüzaklı, Batuhan Gül, Berkay Altın, Soft MLBB kanalıma katıl abonesi olarak beni destekliyorlar sağ olsunlar. Adet yerini bulsun diye onları da sizlere tanıtmak ve tanıştırmak istedim. Dilerseniz videomuza başlayalım. Birinci akvaryumumuz Kardin Akvaryumu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk göze çarpan bir tane soğutucumuz var burada. Yakın zamanda üçlü soğutucu aldım. Lakin şöyle bir problem yaşadım ben. Bu üçlü soğutucuların cama bağlanan kısımları, şu ayakları benim bu cama oturmuyor. Çünkü şurada görmüş olduğunuz buhar camının rayları ya da ayakları diyeyim, bu soğutucuların bağlama ayağına denk geldiği için ya bunu buraya takamıyorum. Böyle buhar camına oturttum. Görmüş olduğunuz gibi tam denk geldi ayakları aslında. Böyle hani bunu böyle ileri geri de oynatabiliyorum, böyle sürebiliyorum. Aslında bu soğutucu önceleri buradaydı. Arkadaydı. Şuraya koymuştum. Ama pipo filtreden çıkan kabarcıklar fana sıçrıyor. O yüzden fanı buraya almak durumunda kaldım. Kablosu da kısa olduğu için mecburen böyle tutuyorum. Yani hani çok fazla burada görselliğe takılmadım. Fanımız geçici olarak böyle duruyor. Işığın bitkilere daha sağlıklı ulaşması için ve su sıcaklığını düşürmek için de akvaryumlardaki buhar camını kaldırdım arkadaşlar. Artık yaz bitene kadar akvaryumlardaki buhar camlarını kullanmayacağım. Bu akvaryumda da her şey yolunda. 10 tane Kardina karides eklemiştik ama birkaç gün sonra bir tanesi öldü. Şu an 9 tane Kardinamız var. Oraya yem atmıştım aslında çekim yaparım diye ama gelmedi, toplanmadılar. Müjdemi isterim, amca teyze oluyorsunuz. Kardina karideslerimizden biri yumurta tuttu. Hatta kendisi şu an şurada pipo filtrenin altındaki pinto yumurta tuttu. Ben de dün fark ettim. Hatta geçenlerde Türker abiye dedim ki abi dedim hani benim karideslerin hepsi erkek herhalde ya. Kaç hafta oldu hala dedim yumurta tutanlar yok. Ertesi gün incelediğimde şu görmüş olduğunuz öndeki pinto yumurta tutmuş. Onu fark ettim. Çok şükür Kardina karideslerimizde ilk yumurta vakasını yaşadık. Haricen buraya 3 tane boynuzlu nerite salyangoz atmıştık. Biri orada, biri şurada, diğeri nerede? Diğeri de şurada. Neyse. Burada aslında bir tane vardı. Sonra ben bunların sayısını 3'e çıkarttım. Ama köklerdeki busefilandraların yapraklarında çok fazla böyle diatom oluşmuştu. O yüzden elimdeki diğer neritelerden de buraya atıp güzel bir temizlik yaptırdım. Daha sonra onları buradan aldım. Normalde biliyorsunuz ben bu akvaryumun camlarını yosun kaplatmayı düşünüyordum. Hani birazcık daha doğal bir görüntü olsun diye. O yüzden şu arka cam ve soldaki cam boştur. Yani fon yapmamıştım. Ama bitkilerdeki kirlilik de beni çok rahatsız ettiği için nerite sayısını arttırdım ve temizliği yaptırdım. Sonra azalttım. Şimdi bu akvaryumda böyle bir yosunlaştırma sürecine giriyorum. Umarım istediğim gibi görsel elde edebilirim. Sürpriz yapacaktım ama hemen kameranın açısına girdi. Şu kameraya dalan arkadaşlarımız kimler biliyor musunuz dostlar? Bunlar bizim uzun zamandan beri deneme yanılma ile çıkartıp büyütmeye çalıştığım şu Duplicarus corridoras yavruları sonunda yumurtalardan çıkartmayı başardım arkadaşlar. Şu an yakın çekimden görüyorsunuz. Daha önce büyük akvaryumda yumurtaları çatlatmaya çalıştım hani yavrular çıkar mı diye ama yumurtaların hepsi mantarlaşıyordu. Sonra bu yumurtaları ayrı kaplara aldım, behere aldım, saklama kabını aldım ama ne yazık ki bir türlü yavru çıkartmayı başaramamıştık. Daha sonra dedim ki ben bu akvaryumda hazır su kullanıyorum. Bunun iletkenlik değerlerini kontrol ediyorum. Aşırı yemleme yapmıyorum. Su seviyesi belli. İşte aktif toprak var, pH tamponlanıyor falan. Dedim bu akvaryumda çıkartayım yavruları. Sonra aldığım yumurtalardan 5-10 tane kadar önce bu cama, şu arka camlara yumurta yapıştırdım. İşte ön cama yumurta yapıştırdım elimle. Daha sonra yavruluk koydum. Yavruluğun içine de yumurta koydum falan. Yani aslında benim koyduğum 20-30 tane yumurta vardı bu akvaryuma. 6 tanesi doğdu. Tabii ki ilk doğdukları zaman çok belli olmuyorlar. Aşırı küçük oldukları için. Fakat bir hafta 10 gün sonra yavrular gözükmeye başladı burada böyle bıdır bıdır geziyorlardı. Bu tarz karides akvaryumların
akvaryumlarında böyle küçük canlılar oluyor arkadaşlar. Canlıları yerler diye düşündüm ki haklı çıktım. Ben de bunlara arada böyle Artemia veriyorum. Ufaktan böyle karideslere verdiğim yemlerden de yiyorlar. Karides tankının da su değerlerini bozmamak adına çok fazla böyle yemleme, canlı yem falan filan girmiyorum. O riski alamadım ama karideslere attığım yemler ve arada verdiğim Artemialarla gayet güzel büyüdüler. Şuna baksana. Minnak minnak geziyor yani, gayet sevimliler. Çok şükür Duplicarus'lardan yavru aldık. Sonunda böyle torunları gördük. 6 tane canlı vardı. Gayet güzel aktiflerdi fakat geçtiğimiz hafta fark ettim 3 tanesi ölmüş. Yani şu an 3 tane canlı büyüyen yavrumuz var bu akvaryumda. Diğer 3'ü öldü. Yani neden öldüğünü bilmiyorum. Onlar da muhtemelen ya kardeşleri yemiştir ya da karidesler gömmüştür. Şu an 3 tane canlı ve büyüyen Corydoras var. Şu an ortalama 1 santim 2 santim bandındalar. Bir tane hırtapoz var, bayağı büyük. 2 santime yaklaştı. Az çok böyle Lepistes yavrusunun boyunu geçtikten sonra buradaki ana tankımıza aşılayacağım inşallah onları. Yani buradan ayıracağım onları. Çünkü kardina yavrularımız doğarsa da onlar için de bir tehdit olabilirler. Onları yemelerini istemiyorum. Buradaki amacım tamamen şeydi yani. Özen göstermeden yumurtaları bu cama yapıştırdım. Çıkacaklar mı, çıkmayacaklar mı? Ne kadarı mantarlaşacak gibi bir denemeydi. %30 başarı sağladım diyebilirim bu yöntemle. Hatta geçenlerde yine yumurta aldım bu arkadaşlardan. Onların hepsini bu ve şu cama yapıştırmıştım ama neriteler camlarda gezince yumurtalara böyle temas ediyorlar, çarpıyorlar falan. Yumurtalar yere düşüyor. Hatta bakın, şuradaki de yumurta. Şurada ileride gördüğünüz beyaz da yumurta. Hani aslında buraya 20'ye yakın yumurta yapıştırmıştım. Yumurtaların bir kısmı yere düştü. Bir sorun olmaz diye düşündüm ama yani karidesler falan da oynayınca yumurtalar artık patladı herhalde. Onlardan yavru çıkmayacağı kesinleşti. Böyle bir deneme yaptım. Bana pahalıya mal oldu. 20 yumurtaya mal oldu ama bu da bir tecrübe sonuçta. Umarım siz de böyle bir şey denerseniz bu da size fikir olsun. Bir sonraki aşamada tekrardan buraya yavruluk koyacağım. Küçük bir yavruluğum var. Yavruluğu koyup yumurtaları içine bırakıyorum. Yumurta çatlayınca, yavru çıkınca yavruluğun içinden akvaryuma giriyorlar. O zaman bir problem olmuyor. Yani ben bu Corydoras doğum olayını böyle hallettim. Yani aslında şu Cardina akvaryumu benim için aynı zamanda Corydoras kuluçka akvaryumu da oldu. Bayağı işime yarıyor şu an. Onun dışında bu akvaryumda kullandığım Bucephalandralar emers olarak gelmişti arkadaşlar ki Türkiye'ye yani ithalattan gelen bütün Bucephalandralar emers olarak geliyor. Hani submers olarak gelmiyor. Bu yüzden bu Bucephalandraların ya da kısa adıyla buçe diyoruz. Yani buce de demiyoruz da alışma süreci oluyor, adaptasyon süreci oluyor. Bu süreçte de genelde yapraklar soluyor, dökülüyor, sararıyor gibi durumlar yaşanıyor. Ama sonrasında suya adapte olduktan sonra da çok güzel kök salıp yeni yapraklar açıyorlar. Mesela şurada ortadaki Bucephalandra yeni yaprak patlatıyor, adapte olmuşlar. Aynı zamanda kök uzatıyorlar ve ışığa da gidiyorlar. Bazı yapraklarda bakın şurada görmüş olduğunuz gibi sararmalar da var, normal. Ben bu akvaryuma hiçbir şekilde gübre girmiyorum, sıvı gübre. Kardinaları etkilememek adına. Onun haricinde bakın mesela kökleri uzamış, yeni yeni kökler veriyor. Yani bu aslında güzel bir şey. Bunların tabii büyümesi birazcık uzun sürüyor, anubiaslar gibi. Çok şükür bu akvaryumda bir problem yaşamadan devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki ayda pintomuz doğuracak. İlk yavru Cardina karideslerimizi alacağız. Bakalım altından gelecek yavrular da pinto mu olacak, blue bolt mu olacak, fishbone mu olacak göreceğiz. Bakın bir tane daha torun var burada. Fıldır fıldır geziyorlar. Bunların karideslere bir zararı yok. Karideslerin de onlara bir zararları yok. Çünkü karidesler bunlara yaklaşınca bunlar tabii ki savunma refleksi olarak kaçıyorlar. Bunlar da şu an karideslere zarar verebilecek boyda değiller ki yetişkin dahi olsalar bir zarar vermiyorlar. Ama oldu ki yavruları oldu karideslerin. Tabii ki löp löp gömeceklerdir. O yüzden bunlar belli bir boya gelince akvaryumdan çıkartacağız. Bu akvaryumda bahsetmem gerekirse maksimum 10 günde bir %30 oranında su çekiyorum. Su değişimi yapıyorum. Su sıcaklığım 23 derecede. Soğutucunun kalibrasyonuna güvenmediğim için buradaki termometreye bakıyorum. 23 dereceye göre ayarladım yani. O yüzden buradaki değerler biraz daha düşük gösteriyor ama 23 derecede bakıyorum bu kardinalara. Şu an herhangi bir problem yaşamıyoruz. Maşallah diyoruz. Şeyi soranlar vardı. Abi senin burası niye dar? Sen niye buraya akvaryumu de büyütemedin, küçültemedin, oynatamadın? Nasıl bir salon diye merak edenler vardı. Şöyle ufacık bir göstereceğim. 2 tane kütüphane var ve burada bir kanepe var. Tıka basa bu duvar dolu. Ben burayı böyle sıfıra kadar doldurduğum için ileri geri oynatamıyorum arkadaşlar. Yeni yapmayı planladığım set de yine bu arada olacak mecburiyetten. Ama birazcık daha ileri doğru büyütebilirim. Onun planlamasını Mayıs tatilinde yapacağım inşallah. Gelelim ikinci tankımıza, yeni göz bebeğim olan canlılara. Bu canlıların videosunu paylaştım. Altın Kızlar akvaryumda harika bir koloni oluşturduk ve en güzel haberim de şu. Dişilerimizden bir tanesi yumurta
yumurtalarını sonunda çıkarttı, döktü, doğurdu, artık ne derseniz ilk yavrularımızı almaya başladık çok şükür. Turuncu Meksika portakal kerevitimiz de zıplayıp uçuyor. Gayet büyüdü, o da renk almaya başladı. Şurada arkadaş yine götünü döndü bize. Ne zaman çekim yapmaya başlasam bu kerevit götüm dönüyor. Bu canlıları zaten şu an size ayrı ayrı da yakın çekimden göstereceğim dostlar. Bu akvaryumda her şey yolunda çok şükür. Bitkilerimizden yana bir sorun yok. Birazcık yavaş büyüdüklerini söyleyebilirim. O da bu armatürle alakalı diye düşünüyorum. Çünkü kullandığım armatür böyle high-tech bir armatür değil. Bu sefilandralarımız adapte oldular. Yeni yeni böyle beyaz kökler görüyorum. Hatta şurada siz de görebilirsiniz. Yeni böyle sürgün vermeye başladılar. Mangrove köküne tutunuyorlar. Bu akvaryuma ufak ufak sıvı gübre giriyorum. Şu ana kadar karideslere bir zararı olduğunu görmedim. Tabii ki abartmıyorum. Belli miktarlarda veriyorum. 3 tane boynuzlu nerite bu akvaryuma yeterli geliyor. Her 10 litreye bir tane boynuzlu nerite iş yapıyor arkadaşlar. Zebra neriteyi tercih etmiyorum artık. Elimdekileri de pet shop'a götürdüm, geri verdim. Çünkü yumurta yapıştırıyorlar sağa sola. İlk başlarda beni rahatsız etmiyordu. Sorun değildi ama artık sayıları artmaya başlayınca rahatsız etmeye başladı gerçekten. Ama boynuzlu neritelerde öyle bir problem yok. Akvaryumlardan dışarıya çıkmıyorlar. Yumurtlama olayları yok. Bitkilere ya da canlılara bir zarar vermiyor. Adaptasyon konusunda da hiç problem yaşamadım. Zebra neriteye göre bir avantajı da bu salyangozları ters dahi atsanız akvaryuma sırt üstü bile düşseler kendilerini düzeltip devam edebiliyorlar. Ama zebra neriteler sırt üstü kaldıkları zaman kabuklarında kendilerini düzeltemiyorlar. Sürekli bir müdahale etmek gerekiyor biliyorsunuz. Bilmeyenler için de bu bilgi güzel oldu. Ama boynuzlu nerite 10 numara, çok büyük değil. 10 numara yosun temizliyor. Bu yüzden boynuzlu nerite benim şu an 1 numaralı yosun temizleyicim olarak listenin başında. Şu kökün orada gördüğünüz 2 dişi de yumurtalı. Arkada pipo filtrenin orada olanlar yumurtalı. Maşallahları var. Çok şükür çok iyi gidiyoruz. Ben şimdi size yakın çekimden de bu yavruları gösteririm. Ufak tefek yavrularımız görünmeye başladı. Planlarımda bir değişiklik, bir aksaklık olmazsa yani yaz boyunca bu karidesleri üretmeyi düşünüyorum. Herhangi bir sahiplendirme yapmayı düşünmüyorum. Önce alttan çıkacak birkaç batın yavrunun yani renk kalitesini görmek istiyorum. Yapacağım seleksiyon miktarı nasıl olacak? Çok mu şeffaf çıkacak? Çok mu kaliteli çıkacak? Nasıl bir seleksiyon yapacağım? Birazcık bu canlılarla böyle baş başa deneyim kazanacağım. İlerleyen süreçlerde sayısı çok artarsa o zaman sahiplendirme yaparız. Bazen soranlar oluyor. Abi nereden aldın, veriyor musun gibisinden. Eğer almak isterseniz Karideslerin Efendisi Instagram hesabından Yasin'e ulaşırsanız elinde varsa yardımcı olacaktır. Ama onun da elinde olmadığını biliyorum. Ama ilerleyen zamanlarda olacak. Onu da takibe alabilirsiniz diyorum. Şimdilik altın tarlasından bu kadar dostlar. Bu akvaryumda da her şey yolunda. Videoları izleyenlerin %65'i çok ciddi bir oran kanala abone değilmiş. Sadece %35'lik kitle benimle. Şu aşağıdaki hemen abone ol butonuna basarsanız kanalıma abone olup beni desteklemiş olursunuz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geldik benim setimdeki en son akvaryuma. En atıl akvaryum bu şu an arkadaşlar. Ne bakıyorsun lan? MacGyver. Bu akvaryumdaki bütün cüce kerevitlere verdim arkadaşlar. Cüce kerevitlerden hevesimi aldım. Yani kazanacağım deneyimi kazandım. Elimdeki bütün cüce kerevitleri damızlık olarak yavrularıyla birlikte bütün koloniyi sahiplendirdim. Şu an bu akvaryumda sadece katil salyangozlar, cezalı olduğu için burada duran Hansel ve seleksiyon fazlası ayırdığım bazı karidesler var. Onlar da burada geziyor. Hatta bir tanesi şu an böyle hardal sarısı rengi var. İlk defa gördüm. Böyle karamel gibi bir şey, değişik. Normalde ben bu karidesleri benden karides ya da salyangoz alanlara isterlerse hediye veriyorum yani. Bunları çoğaltma gibi amacım yok. Burada da yaklaşık olarak 20-25 tane katil salyangozum kaldı. Bu akvaryumda şu yosunlaşma olayı çok hoşuma gitti. Bilerek temizlemiyorum. Bazılarınız hani böyle bakımsız ya da ilgilenmiyormuşum gibi düşünebilir ama özellikle böyle yeşil bıraktım. Ana tankımda yetiştirdiğim pistiyaları buraya aldım. Burada fazla oynamıyorlar. Burada pistiya da üretiyoruz ufak tefek. Şimdi gelelim bu akvaryum konusuna. Size sormak istediğim bir konu var sevgili takipçilerim, sevgili dostlar. Şimdi ben bir tane daha soğutucu fan aldım, üçlü. Sıfır daha duruyor kenarda, hiç kullanmadım. Acaba diyorum bu akvaryumu bozsak, zemine şöyle 2 santim kadar siliskum koysak, dekorları mekorları çıkartsak, fanı da buraya yapıştırsak, ayarlasak abi 20 dereceye, 18 dereceye neyse. Buraya diyorum 2 tane yavru aksolot mu alsak? Bunu açıkçası size bırakıyorum, takipçilerime. Farklı bir fikri olan varsa o da olur. İlla bunu yapacağım diye bir şey düşünmüyorum. Ama buraya aksolot alma fikri var kafamda. Şu an dediğim gibi sadece katil salyangozlar var. Seleksiyon fazlası karidesler var. Bir de bizim Hansel var.
burada hani üretim, canlı çoğaltım hiçbir derdim yok. Şu an boş gibi duruyor yani. Zaten bu seti ileride büyüteceğimiz, değiştireceğimiz için yani çok ekstrem bir şey yapmıyorum. Planlamıyorum da. Keyifli olur, izleriz derseniz aksolot almayı düşünüyorum bu akvaryuma. Onun için de A'dan Z'ye aksolot akvaryumu kuruyorum diye bir seri yapabiliriz. Bu videonun altına lütfen yorumlara yazın. Bu akvaryumda çok bir şey yok. Dilerseniz ana tankımıza geçelim. Albino Endler kolonimize ait akvaryumda son durumlar böyle. Hemen şuraya bir tane tablet yem yapıştırayım. Adettendir, balıklar gelsin görek. Yemimizi verdik. Onlar burada takılsın. Bu akvaryumda genel olarak ne yaptım ondan bahsedeyim. Rotalaları bu akvaryumdan çıkarttım. Sonuçta ben bu akvaryuma karbondioksit vermiyorum. Düzenli sıvı gübre vermiyorum. Zeminde aktif toprak yok vesaire vesaire. Son dönemde yaprakları çürüdüğü, karardığı için, döküntüler başladığı için şu iki taraftaki rotalayı da çöp yaptım. Şu an ortada sadece bir mikro grubumuz var. Maksat yeşillik olsun diye tutuyorum. Çok fazla içime sinmiyor ama bu koridor aslara onlar yuva oluyor. Yani bunlar oraya saklanıyor diye onları böyle söküp atamıyorum. Bunları da zaten budarsam ileride Türker abi vereceğim. Yasin'den şu bitkiler hediyeye geldi. Bunlar ne bitkisi bilmiyorum. Bu bitkileri de Sarp verdi demişti yanlış hatırlamıyorsam. Sarp Yasin'e vermiş. Yasin de elinde fazla budadıklarından 2 dal hediye etti sağ olsun. Onları oraya diktim. Kök salmaya başladılar. Adapte oldular. Bozana kadar bu akvaryumda herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmüyorum yani. Bu akvaryum böyle duracak. Sonuçta bizim albino enderlerimizde yavaş yavaş da olsa ürüyorlar. Green Cobra ve Black Bar'larımız. Ben şu an albino Green Cobra sahiplendirebilirim arkadaşlar. Soranlar oluyor. Albino Green Cobra'lar dünyada şu an bulabileceğimiz tek örnek. Türkiye'de de tek koloni bendeydi. Diyorum çünkü bu koloniden 2 çift Yasin'e hediye ettim. Umarım o da çoğaltır. Kaliteden anlayan özel tür, ender tür koleksiyonuma ekleyeyim diye bir balık arayan olursa buradan Green Cobra albino endler ayarlayabiliriz arkadaşlar. Hepsi gayet sağlıklı, jelibon gibiler, çiller. Onun dışında burada duplikaruslarımız yumurta atıyorlar arada. Görmüş olduğunuz bitkilerin dallarına, camlara vesaire buradaki yumurta da toplayıp Karadin akvaryumuna transfer ediyorum. Which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. You don't die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E right in your side. You will never see me coming. You don't die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E right in your side. You will never see me. My energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he stabs me straight in the temple. I'm ready to be a rebel, I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks, I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. So you don't die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E right in your side. You will never see me coming. Onun haricinde yine burada görmüş olduğunuz gibi yavru doğumlarımız var. Doğumlar devam ediyor ufak tefek. Daha önceki videolarda da belirtmiştim ama albino endlerler yavru yemiyor arkadaşlar. Yavrularla yetişkinleri bir akvaryumda bakıyorum. Herhangi bir rafya, sepet, yavruluk hiçbir şey yok. Zaten bol çeşitli ve kaliteli yemler veriyorum. İşte kurutulmuş artemia veriyorum sık sık. O yüzden bir sıkıntı yaşamıyorum yani canlı yem vesaire vermiyorum. Renkleri, formları çok güzel. Daha altlarından bir tane sakat balık çıkmadı. İşte omurgası yamuk ya da ölü balık falan görmedim. İlerleyen süreçte de inşallah bunları böyle ayrı tankta alıp sedexte edip kanları oturtmaya çalışacağız. Şu an mecburiyetten 2 varyeteye aynı akvaryumda bakmak zorundayım ne yazık ki. Ama alan olursa da en genç dişilerden ayarlayıp veriyorum. Hani döl almamış olan dişilerden veriyorum. Şu an albino black bar vermiyorum. Şu
turunculu olan arkadaşları bilmeyenler için görüyorsunuz. Bu benim damızlık albino black bar erkeğim. Black barlardan sahiplendirme yapmıyorum şu an ama Green Cobra isteyen olursa konuşuruz. Zaten uzun zamandan beri bu akvaryum bozacağımı söylüyorum da hani o yüzden böyle çok keyifli baktığım bir akvaryum değil. Yani canlıları adam gibi besliyorum ama onun dışında öyle özel bir şey yapıyor musun abi dersen vallahi yapmıyorum. İçimden gelirse arada bir sıvı gübre atıyorum şu bitkiler ziyan olmasın diye. İşte yakın zamanda filtremizi temizledik. Tabii ki her hafta su değişimi yapıyorum yani %30, %40. O benim durumuma göre. Bazen işte şu duplikarusları böyle yumurtlatmaya teşvik etmek için su değişim oranında birazcık fazla davranabiliyorum ve Ender kolonisinde daha bir kere bile beyaz benek görmedim arkadaşlar. Geçtiğimiz ay şu arkadaşları yumurtlatmak için bayağı soğuk su döktüm akvaryuma. Hatta bir ara korktum lan dedim Enderler beyaz benek olacak falan. Bir kere bile beyaz benek, iç parazit, dış parazit şunlardan yana hiç problem yaşamadım çok şükür. 4 tane konuşan vatoz eklemiştim tanka biliyorsunuz. Bir gün sonra o 4 taneden biri öldü arkadaşlar. Kalan 3'üne de ben 1-2 hafta baktım. Sonra fark ettim ki bizim şu duplikaruslar yumurtlamayı kesti. Acaba dedim onları strese soktular o yüzden mi dedim. Sonra onları tekrardan Türker abiye geri götürdüm konuşan vatozları. Bir hafta sonra su değişimi yaptım yine dediğim gibi soğuk suyla pat 20 tane yumurta aldım. Evet dedim yani konuşan vatozlar duplikarusların yumurtlamasını engelledi. Ona yordum yani strese sokmuşlar hayvanları. Yoksa benim canlılarıma, bitkilerime ya da akvaryuma herhangi bir zararları yoktu. Yavru yediklerini görmedim. Diğer balıklar da onlara bir şey yapmadı. Yani herhangi bir zararları yoktu. Ama koridoraslardan yumurta alabilmek için onlarda stres olduğunu fark ettiğim için onları geri götürdüm. Başka da aklıma gelen bir konu yok şimdilik. O akvaryumdan bu kadar. Şimdi gelin uzun kollu karides akvaryumuna geçelim. Macrobrachium dayanum uzun kollu karides akvaryumumuz. Bildiğiniz üzere benim buradaki 3 tane dişimde yumurta vardı ve tüm dişilerim yumurtaları döktüler. Artık küçük şeytanlarımız var. Hemen şurada bitkinin üstündeler. Çok küçük görünüyorlar. Uzun kollu karides yavruları elde ettik sonunda. Yavrularımız büyümeye devam ediyor. Net çekecek mi bilmiyorum ama ben size yakın çekimden göstereceğim. Bu akvaryumda yine seleksiyon fazlası neokardinalar da var. Mavi meleklerden kalan. Bunlar neokardinalar. Uzun kollu karideslerle ilgili detaylı video çekeceğim. Sadece bu yavruların büyüme sürecini de birazcık deneyimleyeyim. İlk videoda yaptığım hataya düşmemek için hani birazcık daha deneyim kazanayım diye acele etmiyorum. Bu akvaryum da güzel şeyler oldu. Tüm dişiler yumurtalarını döktüler. Yavrularımız çıktı. Şu an onların büyüme sürecine tanıklık ediyorum arkadaşlar. Uzun kollu karidesler aydınlığı, ışığı çok sevmedikleri için genelde hep böyle saklanıyorlar. Hepsi bir yere girdiler. Bu akvaryumda üzüldüğüm bir konu var. Şu an kendisi nerede göremiyorum ama uzun kollu karideslerdeki alfa erkeğimizin kolu koptu arkadaşlar geçen gün. Eve geldiğimde bir baktım şurada böyle yarım metre kol duruyor. Kırılmadan tek parça böyle yatırmış kardeşim. Ona saldırabilecek bir erkek yok ama dişlerle mi atıştı diye düşündüm bilmiyorum ama tek kolu kopmuş yani öndeki uzun kolu. Yerine yeni kol çıkar mı emin değilim. Onu da gözlemliyorum. Cüce kerevitlerde çıkıyor ama uzun kollu karideslerde henüz hani daha önce böyle bir şey şahit olmadığım için bir şey diyemiyorum. Yavrular yeni doğduğu için bolca saklanma alanlarına ihtiyaçları var. Çünkü yavru uzun kollu karidesler de saldırganlar. Hatta önünde bir tane yavru var. Aha bakın kovdu. O yüzden bunlara boşuna katil karides demiyoruz. Bu karidesi bakmanın birinci koşulu bol saklanma alanı arkadaşlar. O yüzden bana gelen bitkilerin hepsini buraya diktim. Bazen karides sahiplendirirken falan torbaya da atıyorum. O yüzden de bana lazım oluyorlar. Akvaryum evimizin giriş kısmında olduğu için çok fazla böyle yüksek sesle konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Uzun kollu karideslerle ilgili çok detaylı harika bir video çekeceğim. Hatta globaldeki en detaylı Macrobrachium dayanum videosu olabilir. Dediğim gibi sadece yavruların büyüme sürecine tanıklık etmek istiyorum. Hatta bugün bu videoyu çekmeden önce genel bir baktım yemleme yaparken. Dişilerden bir tanesi yumurtaları bırakmıştı yani doğum yapmıştı. Tekrardan yumurta tutmuş. Yani çok garibime gitti bir anda. Arada belki bir hafta vardır yani bilmiyorum. Dişiler yumurta tutmaya başladı tekrardan. Eğer böyle olursa zaten bu akvaryum bize yetersiz gelecek. Eğer sete büyük akvaryum kurar da hacmi arttırabilirsek yetişkinler ve yavruları ayıracağım buradan. Ya da yine bir karma tankta neokardinalarla birlikte bakarım ama onları uzun kollu karideslerin yiyeceğini göz önünde bulundurarak böyle bir şey yapabiliriz. Uzun kollu karides akvaryumundan şimdilik bu kadar dostlarım. Videoyu kapatmadan önce bahsetmek istediğim bir konu daha var arkadaşlar. Bu videoyu çektiğim gün yani bugün 27 Nisan Pazar günü. Geçtiğimiz hafta çok kötü bir hadise yaşadık ülkece. Büyük bir deprem yaşadık 6.2 şiddetinde ve bu İstanbul'da yaşanan deprem Bursa'ya da etkiledi arkadaşlar. Deprem olduğu zaman biz evde değildik, hemen apar topar kaçmıştık ama eve geldiğim zaman yani şu üçlü set
küvetle büyük akvaryum arasındaki prizlerimin olduğu kısma su taşmış oynamadan dolayı ve sigorta atmış Allah'tan. Bir yangın ya da ekstrem bir şeye yol açmamış çok şükür. Kötü bir hadise atlattık. Yani tek derdimiz bu olsun inşallah. Allah beterinden korusun diyorum. Depremi yaşayan, o anda hisseden, sarsılan ya da üzülen, korkan herkese, cümlemize, ülkece geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. İnşallah tekrar da olmaz diyorum. Bu hadise aynı zamanda bu hobide neyi nasıl yapmamız konusunda bize mesaj da veriyor arkadaşlar. Bugün benim başıma gelmez demeyelim lütfen. Ben artık sularımı biraz daha düşürdüm bu olaydan sonra. Bu akvaryumlarda buhar camının olduğu, raylar olduğu için buradaki camlar oynamada vesaire böyle çok fazla sorun yaşatmıyor gördüğünüz üzere. Mesela bakın seti sallıyorum. Yani su sallanıyor. Sağa sola oynamıyor zaten şey olduğu zaman. Ama bu akvaryum, bu tarz büyük akvaryumlar, kapaksız akvaryumlar lütfen en az 3 parmak kadar su seviyesini düşükte yapın. Allah korusun oldu diyelim. Yani olmasın da olursa da bir problem yaşamayın. Elektrik olur, su olur. Yani sizin başınıza bir şey gelir. Lütfen bu konuya dikkat edelim. Hatta ben bu konuyla alakalı detaylı bir video daha çekmeyi düşünüyorum. Deprem, akvaryum yani bu tarz hobide neler yapmak gerekir? Böyle bir setiniz vardır, sabitleyin. Açık bir akvaryumunuz vardır, su seviyesini düşürün. Genelde aquascape, high-tech akvaryumlarda su seviyesi genelde hep yukarıda olur. Görseli maksimize etmek için genelde su seviyesini yüksek tutuyoruz biliyorsunuz. Ben de öyle yapıyordum. İşte yaz geliyor buharlaşıyor zaten tamamlarım gibi düşünmeyelim. Bir de benim gibi güç kaynağınız akvaryumlarda yakın bir yerdeyse, suyun dökülüp ulaşabileceği bir yerdeyse lütfen prizlerinizi ona göre modifiye edin. Dediğim gibi bununla alakalı detaylı bir video çekeceğim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve henüz kanalıma abone değilseniz hemen şu aşağıdaki abone ol butonuna basarak bu kardeşinizi destekleyebilirsiniz dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.